başlayıp Android geliştirmede ilerleyeceğimiz bu serimize hoş geldiniz. Şimdi Kotlin'in temellerinden bahsedelim. Sonrasında tabii ki de bu temelleri, bu adımları, fonksiyonları, sınıfları daha da detaylandıracağımız bölümlere geçeceğiz. Şimdi Kotlin'den bahsetmemiz gerekirse şu şekilde öncelikli olarak en temel olarak bir paketin sınıfın en üstünde bir Kotlin klasının en üstünde package anahtar kelimesiyle birlikte my.demo yani örnekte verdiğimiz burada genel olarak com.ibrahimcanerdoğan diye paketimizin aslında ismi olur. Hangi sınıfta, hangi source file içerisinde olduğu gözükür. Ardından alt kısmında burada import. Bizim import dediğimiz işlem aslında hangi kütüphaneyi kullandığımızı belirtir aslında. Burada bir map anotasyonu, map sınıfı yine Kotlin'deki map fonksiyonu da olabilir. Buradaki ayrım aslında hangi uzantıyla kullandığınız, nereden aldığınız, birlikte aslında isimlerin aynı olması durumunda bu import kısmında çok işe yarıyor. Kotlin text üzerinden bir kütüphaneden aslında bir fonksiyonun, buradaki yıldız da tabii ki de Kotlin text üzerinden sunulan tüm fonksiyonların kullanılacağı anlamına geliyor. Şimdi devam ettiğimizde Kotlin main sınıf aslında bu şekilde oluşturuluyor. Şimdi biz öncelikli olarak burada Kotlin Playground.com'a gittiğinizde buradaki gibi bir fun main göreceksiniz. Bu bizim main fonksiyonumuz. Tabii ki de bir Android projesinde main fonksiyon orada onCreate yerine geçebilir diyebiliriz aslında. Şimdi burada println yani yazdırma işlemi. Yazdırma işlemi de Hello World log ekranına yazdırılıyor. Ardından burada diğer örneğimizde gördüğünüz gibi fun main arguments array string. Buradaki array mutable array, mutable list olmadığı için add eklemiyoruz. Burada direkt bir indekse eşitleyip elementini veriyoruz aslında burada. Ben ne yapmışım? Arguments'ın 0. elementine burada İbrahimcan demişim. Ardından println arguments nokta content to string yaptığımızda burada bizim dizemizi köşeli parantezler ile birlikte yazdıracak. Şimdi biz de aslında Android tarafında log.i, log.e bunları ilerleyen dönemlerde geçeceğiz ancak bu şekilde loglamalar kullanılırken tabii ki de yine hem Android hem de Kotlin tarafında print fonksiyonu yer alıyor. Şimdi print şu şekilde bir print bir de println var. Buradaki ln new line. New line'ın aslında line'ın kısaltılması. Burada hello world hello ile world'ü print alt alta yazmanız Kotlin tarafında print fonksiyonu içinde yazıldığı için hello world şeklinde aslında yan yana yazdıracak. Ancak burada gördüğünüz println hello world yazılmış. Yine println olduğu için alt satıra geçip 42 yazdıracak aslında. Burada print ve println'ın sadece farkı alt alta yazdırılmasından kaynaklanıyor. Burada println tabii ki de daha çok kullanılan bir yöntem. Şimdi fonksiyonlara geçelim. Fonksiyonlarda şu şekilde kısaltmalar aslında en temel fonksiyon yapısı bu şekilde. Burada fun bizim anahtar kelimemiz. Yani Kotlin'de her fonksiyon fun anahtar kelimesiyle başlar. Private fun yaparsak o sınıfa özgü bir fonksiyon yapacağımız anlamına gelir aslında. Ardından bizim sum kelimesi buradaki fonksiyonumuzun ismidir. Ardından içerisine parametreler alır. A ve B şeklinde iki tane parametreye sahip bir fonksiyon. A parametresi integer, B parametresi yine integer. Ve burada iki nokta üst üsteden sonra bir int veri tipi verilmiş. Yani bu da return type'ı
bir integer döndürecek. Bu fonksiyon bir integer döndürdüğünü aslında belirtiyoruz. Burada return a artı b, ikisi de bir integer olduğundan dolayı burada integer döndürüyoruz. Mesela burada gördüğünüz a bir string, b bir string olsaydı ne yapacaktık? Burada a nokta toInt, b nokta toInt deyip burada tabii ki de o string'in her zaman sayı verilmeyeceği durumu da kontrol etmemiz gerekiyordu. Ancak toInt gibisinden böyle dönüşümler yaparak integer döndürülmesini bu fonksiyonu sağlayabiliriz içeride. Öte yandan Kotlin'de bu şekilde kısaltmalar da mevcut. Fun, sum demişiz. Burada a integer, b integer eşittir diyoruz. Yani artık biz burada dönüş tipi olarak integer'ı vermiyoruz. Zaten otomatik olarak Kotlin burada bir integer döndürüleceğini anlıyor ve eşittir deyip a artı b'yi burada aslında içeride a artı b olması bir integer döndüreceği için artık bu fonksiyonun integer döndüreceğini kendi içinde anlıyor ve biz burada artık dönüş tipi yerine eşittir kullanabiliriz. Sıklıkla yapılan bir kullanımdır ancak bu kadar kısa fonksiyonlar çoğu zaman bulunmaz. Integer dönüşümleri veya string dönüşümlerine güzel bir örnek bu fonksiyon. Şimdi ardından biz gördüğünüz gibi burada fun print sum, yani a integer, b integer, yine print sum bu sefer fonksiyonu camel case tipinde yazmış. Print p harfi küçük, sonraki gelen her kelimenin baş harfleri büyük olarak camel case tipinde yazılmış. Şimdi yine a ve b parametrelerimiz integer tipinde alınıyor. Ancak bir unit değer dönüyor. Unit değer herhangi bir şey döneceği anlamına geliyor aslında. Burada fonksiyonda println yani log ekranına yazdıracak. Sum of, burada dolar işareti var. Dolar işaretini a harfini burada yukarıda bu fonksiyon kullanıldığında a parametresine ne verilirse burada string tipinde yazdırılıyor. Normalde integer böyle yazılması için a.toString yapılması gerekiyordu. Ancak gördüğünüz üzere burada tırnaklar içerisinde bir kullanım var ve bu kullanımın içerisine artık bu veri tipi ne olursa olsun dolar işareti kullandığımızda bunu otomatik olarak Kotlin toString gibi algılıyor ve string olarak kullanmaya devam ediyor. Ardından and, yine ikinci parametreyi yazdırıyoruz ve is deyip gördüğünüz dolar işareti ve süslü parantezlerimiz içinde işlem yapabiliyoruz. Yani biz aslında bu a artı b nokta toString işlemini yapmış olabiliyoruz. Eğer tek bir parametre yazdıracaksanız süslü parantezlere gerek yok. Zaten IDE tarafından uyarı alıp süslü parantezleri kaldırmanız gerekir. Ancak zorunlu değildir. Tabii ki de bunu da süslü parantezler içerisinde yazabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi altta da bunun unit değer döndürmeyen hali var. Biz burada unit'i kullanmayabiliriz. Zaten herhangi bir return type verilmediğinde bu fonksiyon unit değer döndüreceğini anlıyoruz. Eğer unit değer döndürmeyecekse, yani herhangi bir integer string döndürecekse bunu return eklememiz gerekecek ve return eklediğimizde zaten o veri tipindeki uyarıları biz alabiliriz. Şimdi devam edelim. Variables'lar, yani değişkenler. Kotlin'de şu şekilde gördüğünüz val a int eşittir 1 demişiz. Burada 1 olarak initialize etmişiz. Yani başlatmışız değeri. Burada lateinit var da yapabiliriz. Lateinit var. Bu değişkeni sonradan kesin olarak başlatacağım anlamına gelir. Burada gördüğünüz gibi val b 2 demişiz. Yani burada değiştirilemez. Val'ın anlamı budur. Değiştirilemeyecek. Val eşittir 2. Sonradan değiştirmeyeceğim bir değer bu. Ve eşittir 2 diyerek biz burada integer olduğunu aslında Kotlin tarafından anlaşılmasını sağlıyoruz. Ardından val c demişiz. Gördüğünüz gibi integer
tipinde vermişiz ve bu değer bir atama yapıldığında gördüğünüz C3 gibi integer değer. Siz bunu bu şekilde tanımlayıp buraya string dediğinizde, integer kısmına string dediğinizde buradaki C'ye 3 veremezsiniz. Yani buradaki aslında anlam bu şekildedir. Kotlin'de tanımlama yapmadan da verdiğiniz değişken tipine uygun olarak o değişkenin tipi tanımlanabilir aslında. Verdiğiniz değişkene bağlıdır tip. Ardından burada var keyword'ümüz var. Var keyword'ümüz ileride değiştirilebilecek olan kelimeler için kullanılır. Zaten val tanımladığınız, mesela burada val x eşittir 5 dediğinizde bu x'e bir arttırma işlemi yaptığınızda buradaki zaten oradaki i de size hata verecektir ve kodunuz derlenmeyecektir. Gördüğünüz gibi burada val p demişiz. Sonradan değiştiremeyeceğimiz bir p değeri vermişiz ve ardından burada var x eşittir 0 deyip increment x, yani ne yapmışız? X değerini 1 arttırmışız. Bu fonksiyon her çağrıldığında x bir artırılacak anlamına geliyor. Tamamen aslında variable'lar bu şekildeydi. Tabii ki de const, final gibi veri tipleri de mevcut. Ancak basics'lerde bu kadar yeterli. Şimdi temel olarak bir class ve bir instance'ın oluşturulmasına bakabiliriz. Şimdi gördüğünüz üzere bir class shape'imiz var. Bir şekil class'ımız var. Burada class rectangle class bir tane rectangle class'ı oluşturmuş. Dikdörtgen class'ı. Kullanıcıdan double tipinde bir yükseklik ve double tipinde bir genişlik alıyoruz. Gördüğünüz gibi içeride bir işlem oluşturuyoruz. Ancak return etmiyoruz. Gördüğünüz val perimeter deyip burada bir alan hesabı yapıyoruz. Ardından gördüğünüz gibi bu class'ı bu şekilde çağırıyoruz. Ne yapıyoruz? Val eşittir rectangle. Artık değişkenimizi ekledik. Ardından biz rectangle'ı 5 ve 2 5 yükseklik 2 genişlik şeklinde veriyoruz ve artık println dediğimizde parameter değişkenini buradan çağırıp yazdırabiliyoruz. Ancak biz open shape, open class dediğimizde gördüğünüz gibi artık rectangle'ın bir class bir shape olduğunu, bir şekil olduğunu bu şekilde belirtebiliriz. Bu sınıfların ortak bir kümede toplanması, yani ortak şekilde, ortak bir paydada buluşturulmasını aslında sağlıyor. Bu bizim projelerimizde çokça kullandığımız bir durum. Mesela barkod scanner uygulamamızda bir barkod sınıfının bir base barkod model olduğunu aslında gösteriyoruz ve bir fonksiyon yazacağımız durumda nasıl burada double tipi veriyorsak biz burada base barkod model şeklinde bir değişken, bir tip veriyoruz ve buna uygun olarak buraya o class'tan implement edilen sınıfları ekleyebiliyoruz. Bu çok önemli ve yaygın bir kullanıştır. Eğer implement etmek istiyorsanız bir sınıfı, o kesinlikle open kelimesiyle işaretlenir. Şimdi stringler aslında çok önemli bir değişken tipidir. Kotlin için zaten diğer programlama dillerinde de str veya diğer isimlerle bulabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi burada var değiştirilebilir variable a eşittir 1 şeklinde tanımlanmış bir değişkenimiz var. Bunu gördüğünüz S1'de 1, şuradaki a olacak. A şeklinde is 1. Yani a is 1 şeklinde bir string birimiz var. Gördüğünüz değer. Şimdi burada a is 1'den sonra ne yapmışız? Artık biz burada a'yı 2 yapmışız. Kotlin'de sıralı değişken olduğu için şu anda artık Kotlin'deki bu a değişkenimizin değeri 2 olarak atanmış. Sonrasında bir string işlemi yapmışız. Burada S1 değişkenimiz, yani buradaki değişkenimiz replace, yani yerine koyma metoduyla
buradaki is kelimesini was olarak değiştiriyoruz. But now is, artık a değerimiz buradaki 2 idi. Buraya geliyor. Yani artık biz bu değişkeni a was şuradaki a was 1 but now is 2. Aslında bu şekilde bir değişkenlik, bir string oluşturmuş oluyoruz. Yani burada a değer ataması tekrardan yapılıyor ve string şu şekilde curly brackets, yani süslü parantezler içerisinde yeniden bir replace işlemi yapılmış oluyor. Bu şekilde güzel bir string örneği oluşturulmuş oluyor. Şu anda aslında basics'leri tamamladık Kotlin'de ilk aşamada. Şimdi diğer Kotlin basics'lerine devam edelim.